Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu şapka çalışmamızı yapacağız bugün. Şapkamızın büyüklüğü neredeyse bir yaşa kadar uyumlu oldu. Tabii bu ölçüler sizin kullandığınız malzemeye ve elinizin sıkılığına göre değişkenlik gösterebilir. Santim olarak ölçüsünü videonun sonunda verdim. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Bir tane ip yeterli oluyor şapka çalışmamız için. Model çalışarak ilerleyeceğiz. Arka taraftaki görüntümüz bu şekilde. İsterseniz bu düz detayı yine sizler örnek çalışarak tamamlayabilirsiniz. Bağcık biye çalışmasıyla da beremizi, şapkamızı tamamlayacağız. Şapkamızda çalışacağımız örnek modelini daha önce hırkada uygulayarak ilerledim. Bu hırkaya kombinlemek niyetiyle buradaki şapka çalışmamı da yaptım. Hırkayı da yine videolarımın arasında bulabilirsiniz. Öncelikle bereyi çalışıp sonra hırkayı ördüğünüzde çok daha rahat örneğimizi çalışarak ilerleyebilirsiniz. Hemen anlatmaya başlayalım. Örgümü Nako Vega ipiyle öreceğim. 195 metre uzunluğunda bir ip. Kalın bir ip olacak. Reklam veya işbirliği değil. Hangi iple çalıştığımı anlatmak için söylüyorum. Şiş numaramda 4,5 olacak. Sizler elinizin sıkılığına göre karar verirsiniz. 5 numarayla da örebilirsiniz. 4,5 numaralı şişime 76 tane ilmeğimi attım. Burada ipimi bağlıyorum. 76 ilmek üzerinden şapkamızı çalışacağız. Ve hemen bir ters bir düz lastik çalışmasıyla başlıyoruz. İlk ilmeğim ters, düz. Sıramızı bir ters bir düz olarak örelim. Sıramı tamamladım, bir ters bir düz olarak örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde de düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğim ters, üzerine ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğim düz, üzerine düz olarak örüyorum. Birkaç sıra lastik çalışmamızı yapalım. Sonra örnek kurulumunu yapacağız. Bir ters bir düz olarak bir miktar örelim. Şişimdeki 76 ilmeğimi lastiğim için yeterli uzunluğa geldim. Düz sıralarımdan saydığımda da 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış oldum. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Şimdi burası benim örgümün ön yüzü. Var olan bütün ilmeklerimi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğim. Sonra örnek çalışmamıza geçeceğiz. Şimdi burada bütün ilmekleri düz olarak örelim. Arka yüzden de ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde devam edelim. 2 sıramı ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak arka tarafa baktığımda 2 sıra tersim görünüyor. Şimdi örneğimizi çalışacağız. Bunun için başta 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzümü ördüm. Bunun yanında 2 ilmeği bir alıp sağa doğru kesiyorum. Ortada 2 tane artırma yapmam gerekiyor. Bir tanesini şöyle çapraz bir görüntü verip şişime taktım ipimi. Bir tane de doladım. 2 tane artırma yapmış oldum. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Hemen örneğimin üzerinde tekrar anlatayım. Şimdi burada sağa ve sola doğru bakacak şekilde kesmelerimizi yapıyoruz. Kare bir görüntü oluyor. İçinde ajurlu çalışmalarımız bu şekilde oluyor. Sizin ilmek alış şeklinize göre ilmeğinizi nerede çevirmeniz gerekiyorsa ona göre çevirsiniz. Ya bu tarafta ya da benim gibi burada ilmek alış şeklinize göre ayarlarsınız. Ortada da dediğim gibi 2 tane artırma yapmam gerekiyor. Bir tanesini gizli artırma yaptım. Bir tanesini doladım. Bu doladığım ilmeğin böyle delikli ajurlu bir çalışma olacak. Dediğim gibi kesmelerde şöyle birisi sağa bakacak, birisi sola bakacak. Bu şekilde ilmeklerinizi ona göre kesersiniz. Yanında 2 düzümü ördüm. Tekrar 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir tane gizli artırma yaptım, bir tane doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip tekrar 2 ilmeği bir alıp kestim. Bu sıralamayla devam ediyoruz. Kurulumumuz bu şekilde. 2 tane düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada bir gizli artırma, bir de dolama yapıyorum. Dolamamı ilmek tutuşuma da takılmayın. Sizler ilmek alış şeklinize göre nasıl dolama yapabiliyorsanız bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz. Sonuç olarak çalıştığımızda şöyle delikli ajurlu bir görüntü olsun, bizim için önemli olan o. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği bir alıp kestim. Yine burada 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane gizli artırma yaptım. Bir doladım. Çift artırma yapmış oldum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, çift artırmamı yaptım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum.
2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, çift artırma yapmış oldum. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, çift artırmamı yapmış oldum. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 tane düz ilmeğim kaldı. Örgüme başlarkenki gibi simetrik bir şekilde bitirmiş oldum. Burada da 3 düzle başladık. Sonra örneğimizi çalıştık. İlerledik. Doladığım yerleri saydığımda 1, 2, 12 tane çalışmış oldum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şöyle ki çift artırma yaptığım yerin örülüşünü göstereyim size. Bu doladığım ilmeği, bunu açık olarak şöyle örüyorum. Zaten delikli bir görüntü oluyor. Şurası da gizli artırma yaptığım, çapraz olarak artırdığım ilmeği. Bunu kapalı olarak ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Doladığım ilmeği bu şekilde. Açık olacak, delikli olacak şekilde örüyorum. Gizli artırmamı da bu şekilde örüyorum. Görüntümüz böyle. Bütün ilmekleri arka yüzden ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. İlerledim. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Bu defa başta 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 2 düz ör, bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Burada da 2 ilmeği bir alıp tekrar kesiyorum. Bir dola, 2 düz ör, bir dola, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Burada da tekrar 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Görüntümüz şurada üçgen bir görüntü oluşuyor bu sırada. Ortada da yeniden kare çalışmamız açılmış oluyor. Kesmemi yaptım. Bir dola, 2 düz ör, bir dola, ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. Yanında yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 2 düz ör, bir dola, ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 2 düz ör, bir dola, ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Sıralama zaten belli oluyor. Geldiğimizde şu 2 tane ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Şurada üçgen gibi olan yeri de 2 tane yan yana kesme yapıyoruz. İlerleyelim, sıramızı tamamlayalım. İlerliyorum. 2 tane yan yana kesmemi yaptım. Şişimin üzerine şöyle ipimi doluyorum. Bir tane atıyorum. 2 düz örüyorum. Yine şişimin üzerine ipimi şöyle bir tane doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Burada da yine yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doladım. 2 düz örüyorum. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Örgümün başında olduğu gibi. Başlarken de 2 düz örmüştüm. Sonra kesme yapmıştım. Örgümün arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bu doladığım ilmekler ajurlu olarak delikli bir görüntü oluyor.
Görüntümüz böyle delikli olacak şekilde bu sırada örüyoruz. 76 ilmeğimizi ters olarak örelim arka yüzden. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Bu yüzde örgümüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri düz olarak örelim. Arka yüzden de yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bu sırayı ön yüzden öreceğiz bir, arka yüzden öreceğiz. Bu iki sırayı örüp gelelim. Şimdi burada bir detay yok. Hepsini düz olarak örelim. Söylediğim bu iki sıramı ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak. Şimdi tekrar örneğimize devam ediyoruz. Bunun için başta iki düz örüyorum. Bir tane doluyorum. İpimi şöyle şişimin üzerine attım. İlmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada baktığımızda kare çalışmamız genişledi ya. Şimdi de içeri doğru kapatacağız. Şurada da birleşme noktası var ya. Şurada iki tane ilmeğim. Burada da yine çift dolama yapacağım. Birkaç tane ördükçe zaten örneği daha iyi anlayacaksınız. İki düz ördüm, doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kestim. İki düz örüyorum. Burada ilmeklerimi yine iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Baktığımızda şöyle içeri doğru kare çalışmamız kapanmaya başladı. Şimdi burada çift artırma yapıyorduk. Bunun için ilk artışım gizli artırma. Sonra bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. İki düz ör. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir gizli artırma, bir dolama. İlmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kesiyorum. İki düz ör. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Birbirini takip eden çalışmalar zaten. Birazcık anlatayım. Sonra her sırayı göstermeyeyim. Sizi de sıkmayayım. Şimdi kesmemi yaptım. Bir gizli artırma, bir dolama. İlmeğimi yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kestim. İki düz ör. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine burada çift artırma. Bir gizli artırma, bir dolama. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. İki düz ör. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada çift dolama yapıyorum. Bu sıralamayla devam edeyim. Çift dolamadan sonra burada iki ilmeği bir alıp kesiyorum. İki düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Tekrar çift artırma yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İlerliyorum. Şimdi burada iki ilmeğimin ortasında bir gizli artırma, bir dolama yaptım. Çift artırmamı yaptım. İlmeğimi yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kestim. İki düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada dolama yapıyorum ve iki düz örüyorum. Dediğim gibi simetrik olacak şekilde zaten şaşırırsanız sonunda örgümüzün başına baktığınızda nasıl bitireceğimizi de anlarsınız. Örgümün arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Doladığım ilmeği bu şekilde gizli artırmamı da kapalı olacak şekilde açmadan şu çapraz görüntüyü şöyle öreceğiz. Tekrar ön yüzde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Burada 3 düz örüyorum. Zaten şu hattım, kesme hattım belli oluyor. Bunun yanında dolama yapıyorum. 3 düzden sonra bir doladım. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Burada da yine yanındaki ilmeğin ikisini bir alıp kesiyorum. Kare çalışmamız burada kapanmış oluyor. Ortada da tekrar örnek açılmış oluyor kare çalışması için. Bir doladım, iki düz örüyorum. Bir doladım, ilmeğimi yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Yanındaki iki ilmeği de bir alıp kesiyorum. Bir dola, iki düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Yanındaki iki ilmeği de bir alıp kesiyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Kare çalışmayı kapatıyoruz. Yanında dolamalar yaparak ortadaki iki düzümü de örüyorum. Şimdi bir doladım, iki düzümü örüyorum. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Yanında da iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, iki düz ör. Bir dola. Bu sıralamayla yine örelim. İlerledim. İlmeklerim burada yan yana iki tane, ikişer tane kesme yaptım. Dola, iki düz ör. Doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kestim. Burada yine iki ilmeği bir alıp kesiyorum.
doluyorum ve 3 düz örüyorum. Örnek çalışmamız buraya kadar bitmiş oluyor. Tekrar örnek çalışacağımız zaman nasıl videonun başında lastikten sonra kurulumunu yaptık ki aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Şimdi arka yüzden bir sıra ters öreceğiz. Ön yüzden bir sıra düz öreceğiz. Arka yüzden yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Bu 3 sıra hiçbir işlem yapmayacağımız için bizler örelim gelelim tekrar örgümüzün başlangıçta kurduğum gibi aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örelim. Arka yüzden tekrar örüp sonra ön yüzde buluşalım. Anlattığım sıralarımı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu noktaya kadar birbirini tekrar eden çalışmalar olacak. Buraya kadar her ön yüzde örgümüzü gösterdim. Şimdi örgümün başlangıcındaki sırayı aynı şekilde uygulayacağım. Sonrası yine aynı şekilde olacak. Örneğin bittiği yer burası. Sonra tekrar aynı şekilde başlayacağız. Bu sırada da ilk örneği kurarkenki yaptığım yeri göstereyim. Sonra bizler örüp devam edelim. Ne yapmıştık? Başta 3 düz örmüştük. Sonra 2 ilmeği bir alıp kesmiştik. Şöyle sağa doğru. Burada zaten arada artırma yapacağımızı da anlıyoruz. Şu kapanma var ya, bu iki ilmeğin ortasında çift artırma yapıyorduk. Bir gizli artırma, bir dola, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada çift artırma yapıyorum. Bir gizli artırma, bir dola, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz örüyorum. Örneğe de baktığımızda zaten bizi yönlendiriyor. Şöyle kare çalışmamda en geniş yere ulaşmıştım. Daraltıyorum. Şu ortada da çift artırma yapıyorum. Dediğim gibi örgüde yine anlamadıysanız sıraları başlangıç kısmına bakarsınız. Aynı şekilde o sırayı örersiniz. Burada örneğimizi tamamladık dediğim yere kadar aynı şekilde baka baka örersiniz. Bundan sonrasına bizler örüp devam edelim. Gerekli derinliğe gelene kadar beremizde sonra tekrar beraber devam edelim. Derinliğe geldim. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereceğim. Bizler beraber şu bir örneği çalıştık zaten. Aynısını tekrar edeceğim için orayı göstermedim. O gösterdiğim yeri izleyerek burayı yapabilirsiniz. Ve tekrar üçüncü defa başladım ama yarım bıraktım. Zaten ipim de az ve bu derinlik benim için de yeterli olduğu için sizler istiyorsanız 3 tane örnek çalışabilirsiniz. Santim olarak ölçüsünü vereyim, öyle karar verirsiniz. 13 santim çalışmış olduk. Tepesindeki kesmeleri yapacağız. Şişimizde 76 tane ilmeğimiz vardı. Bu kesmeleri de 26 ilmek sağında, 26 ilmek solunda, ortada da 20 ilmeğimiz olacak. Sağında solunda kesmeler yapacağız. Bunun için baştaki, şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örneğimi yarım olarak çalıştım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyorduk ya. Orayı yaptım. Artık düz örgülerle çalışacağız. Zaten kesmeler yapacağız bu aşamada. Baştaki 26 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ...26 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8... 26. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ortada 20 ilmek örüyorum. Kestikten sonra 1, 2, 20 ilmeğimi ördüm. Burada da 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Ancak kesme hattımın aynı yöne bakmasını istediğim için buradaki ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve o şekilde 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Örgümü burada çeviriyorum. Sadece bu ortadaki 20 ilmeği öreceğiz. Tabi sağında solunda kesmeler yapacağız. Şimdi şişimde 26 ilmeğim vardı. Bu kestiğim ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. Biraz da ipimi sıkı tutuyorum. Bu ortadaki 20 ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, kesme ilmeğimi saymadan tabi. 1, 2, 20 ilmeğimi ördüm. Zaten şurası da benim az önceki kesme yaptığım ilmeğim. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenarda 26 ilmeğim vardı. Bu kesmeyle beraber 25 ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Kesme yaptığım ilmeği düz olarak şöyle şişime geçirdim. İpim arka tarafta. Örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. Ortadaki 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2,
19, 20. Kesme yaptığım ilmeğimi gördüm. Zaten bu ve yanındaki ilmeğim arasında bir ayrıklık var. Oraya geldiğimde kesme yapacağımı anlıyorum. Bu kesme yapacağım ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada da ilmeklerimde 26 ilmeğimden 25 ilmek kaldı. Örgümü çeviriyorum. Kestiğim ilmeği örmeden şişime geçirdim. Ortadaki 20 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 20. Kesme ilmeğim ve yanındaki ilmeğim ikisini bir alıp kesiyorum. Kenarda da burada 24 ilmeğim kaldı. Çevirdim. Kesme yaptım ilmeği. Örmeden şişime geçirdim. Ortadaki 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki 20 ilmeğim sabit kalıyor. Kenarlardan birer tane ilmek eksilterek kesme yapmış oluyoruz. 19, 20. Kesme yaptım. İlmeğimi gördüm. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Kesme ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ortadaki 20 ilmeğimi örüyorum. On dokuz, 20. Kesme yaptığım ilmeği ve kenardaki ilmeklerimden bir tane alıyorum. İkisini bir alıp kestim. Arka yüzde olduğum için ters olarak kesiyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kesme yaptığım ilmeği örmeden şişime geçirdim. Ve bu kesme yaptığım ilmeği saymadan 20 düz örüyorum. 1, 2, 19, 20 ilmeğimi ördüm. İlmeğimi yönü düzeltip kenardaki ilmeklerimden de bir tane alıp ikisini bir alıp kesiyorum düz olarak örgümün ön yüzünde olduğum için. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde kenarlardan ilmekler eksilmiş oluyor. Ortadaki ilmeği örüyoruz. Tepe kısmında bir form oluşacak. Bu şekilde kesmeler yaparak devam edelim. Kenarlardan birer ilmek alarak kaç tane yaptığımı söyleyeceğim. Kesmeler yapmaya devam ederek ilerledim. Şişimin sağında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Diğer tarafta da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kaldı. Bu aşamadan sonra kenarlardan yine birer tane alıp eksiltmeye devam edeceğiz. Ama ortadaki 20 ilmeğimden de eksilterek devam edeceğim. En son burada kesmemi yaptım. Örgümü çeviriyorum. Kesme yaptım. İlmeği örmeden şişime geçiriyorum. 19 tane ters örüyorum. Bunu saymadan 1, 2, 3, 19 ilmeğimi ördüm. Buradaki gördüğüm 3 ilmeği bir alıp keseceğim artık. 2 2 değil de 3 3 alıp keseceğim. 20 ilmeğimden bir tanesi bu. Ortadaki ilmeğim kesme ilmeğim. Bu da kenardaki ilmeklerimden. Bu üçünü bir alıp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Kesme ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ortada bu defa 18 ilmek örüyorum. Bu kestiğim ilmeği saymadan 1, 2, 3, 18 ilmeğimi ördüm. Bu gördüğüm 3 ilmeği birden keseceğim. Şu baştaki ilmeğim ortadaki 20 ilmeğimden bir tanesi. Şu ortadaki kesme ilmeğim. Bu da kenardaki ilmeklerim. Yine burada ilk ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Üçünü bir alıp kesiyorum. Çünkü şöyle çizgili bir hat simetrik olsun diye ilmeğimin yönünü çevirmeye devam edeceğim. Örgümü çeviriyorum. Kesme ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu defa kesme ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ördüm. Zaten şöyle baktığımda da 3 ilmeği keseceğimi anlıyorum. Şu 3 ilmeği alıp hepsini ters olarak kestim. Örgümün arka yüzünde olduğum için. Çeviriyorum. Kesme ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Ortada 16 tane düz örüyorum.
16 ilmek düzümü ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu üçünü bir alıp kesiyorum. Kesme ilmeğimden sonra 15 ilmek ters ördüm. Buradaki 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu şekilde 3 kese kese ilerleyelim. Kenarda kaç tane ilmeğimiz kaldığını söyleyeceğim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ortadaki 20 ilmeğimden de eksilmeler oluyor. Kenardaki ilmeklerimden de eksilmeler oluyor. Eksilmeler yaparak devam ettim. 3 birden bir daralma oldu. Ortadaki ilmeklerim de şu kesme ilmeklerimi saymadan 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Kesme ilmeklerimle beraber 10. Kenarlarda da 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek bu tarafta. 11 ilmek de bu tarafta kaldı. En son 3 ilmeği birden aldım, kestim. Şimdi artık tek tek kenarlardan bir tane alarak devam edeceğim. Bu sefer ortada 8 ilmeğim sabit kalacak şekilde kesmeler yapacağım. Kesme ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. 8 ters örüyorum. 2, 3, 4, 8 ilmeğimi ördüm. Kesme ilmeğimi ve yanındaki ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Örmeden şişime geçirdim. 8 düz örüyorum. Kesme ilmeğimi saymadan. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenarda 2, 4, 6, 8, 10. Kenarlardaki ilmeklerimizi bitene kadar tek tek alıp keseceğiz. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Kesme ilmeği ve yanındaki ilmeği bir alıp eksilttim. Kesme ilmeğimi yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Kenarlarda dediğim gibi ilmeklerimizi bitene kadar örelim. Tekrar beraber devam edelim. Kenardaki bütün ilmekleri ala devam ettim ve bitirdim ilmeklerimi. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Şu baştaki ve sondaki ilmeklerim kesme ilmeklerimdi zaten. Bu şişimde kalan 10 ilmeğin hepsini kesip kapatıyorum. Biye çalışmasıyla devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Fark etmez. Şişimdeki kalan ilmekleri kestim. Beremi bu haliyle tamamlamış oldum. Şimdi bağcık çalışması için iki tarafı boş çorap şişiyle devam edeceğiz. Ya da sizler bildiğiniz gibi de bağcık çalışabilirsiniz. Boyun kısmından ilmek toplayıp 3 sıra haroşa örüp uç kısımlarından da yine ilmek çıkarıp sonra bağcık çalışabilirsiniz. Bununla ilgili zaten benim birçok bere şapka çalışmam var. Ondan da faydalanabilirsiniz. Bu şekilde iki tarafı boş çorap şişim var. Bunun bir tanesine 4 ilmeğimi atıyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. İpim sürekli arka tarafta ve bu 4 ilmeğimi sürekli düz örgülerle öreceğim. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Bağcık çalışmamızı yeterli uzunluğa gelene kadar bu gösterdiğim teknikle yaptım. Yaklaşık
30 santim civarı ördüm. Bu uzunluğa yine sizler karar verebilirsiniz. Beremizi aldım, şapkamızı. Bunun boyun çevresini birleştirerek yapmaya devam edeceğim. Örgümün düz yüzü bende olacak şekilde ve şişimde ilmeklerim yine bekliyor. 4 tane ilmeğim var. Hemen şu uç kısmından, lastik çalışmamın en uç kısmındaki bu uygun gördüğüm yerden şurayı ilmek olarak şurayı şişime taktım ve ilmek olarak kabul ediyorum. Şu ipim arka tarafta olacak şekilde. Şişimde şu an 5 tane ilmeğim görünüyor. İlmeklerimi şişimin ucuna kaydırdım. 1, 2, 3 düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği ikisini bir alıp örüyorum. Bu şekildeyken tekrar sıradaki yukarı doğru şöyle gideceğim. Şuradaki ilmeğimin tek telini şişime taktım. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. 3 düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği bir alıp yine düz olarak ördüm. Sıramı takip ediyorum. Şurada. Şu şekilde ikisini birden değil de tek telini aldım. Şişimde 5 tane ilmeğim oluştu. Üç düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği ikisini bir alıp ördüm. Devam ediyorum. Şu örgümün en dibindeki, ucundaki hattımdan değil de yanındaki düz hattımdan devam edebilirim. Şuradan şişimi geçirdim. Örmeye devam ediyorum. Şu düz hattımdaki ilmeklerimi takip edeceğim. Ama her bir sırasına girersem çok esnek bir biye çalışması olur. Ara ara bir tane atlayalım. Mesela şurada hemen yanından girmiyorum da bir tane şurada üstünden girerek atlamış oluyorum. Üç düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği beraber örüyorum. Bakıyorum yine yanındaki düz hattımdan değil ki bir üstündeki düz hattımın ilmeğinin tek telinden girdim. Bir çalışmamı yapıyorum. Bu sefer atlamadan yanındaki düz hattımdan giriyorum. Sıramı takip ediyorum. Bir tane atlayarak yapıyorum. Yine bir tane atlayarak yapıyorum. Bir çalışmasını yaparken çok sıkmayın. Rahat bir şekilde örelim. Boyun kısmı kasmasın. Şu şekilde kontrol edersiniz. Örgünüzün kenarındaki biye çalışmanız ne çok şöyle toplansın, ne çok marullu bir görüntü olsun. Bunu dengeleyerek örersiniz. Devam ediyoruz. Şu sıramı takip ederek, zaman zaman atlayarak, zaman zaman da yan yana biye çalışmamızı birleştirerek örmeye devam edelim. Sıramı takip ederek yaptım. Şimdi şu kesme hattım var ya, oradayım. Kesme hattımın da zaten sıra sıra belli oluyor. Şu tek teline girdim. 5 tane ilmeğim oluştu. İkisini beraber örüyorum. Burada sıra atlamıyorum. Sırayı takip ediyorum. Kestiğim hattı. Yine yanındaki yerden batıyorum. Ve baktığımızda görüntümüz böyle.
Bu kesme hattımda tek tek sırayla batarak bir yemeği çalışıyorum. Burayı çalıştım. Devam ediyorum. Yan tarafa doğru ilerlediğimde şuradaki düz hattımı en ucundaki yerden değil de yanındaki hattımı takip ediyorum. Orası daha düzgün diye. Sizler de yine uygun yerlerden bir yerinizi çalışarak örebilirsiniz. Biye çalışmasında uç kısma doğru ilerliyorum. Kısmına kadar ilmeklerimi ala ala biye çalışmamı birleştirmeye devam edeceğim. İlerledim en uç kısmına kadar. Şurada da bir tane hattım görünüyor. Orada da ilmeğimi geçirdim. Şimdi şişimde 4 tane ilmeğim var. Bununla devam ediyorum artık. Biye çalışmasını tamamlamış oldum. 4 ilmeğimi şurada olduğu gibi yine yeterli uzunluğa gelene kadar çalışıyorum. Burada da bağcığımı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Ve bu şişimizdeki 4 ilmeğimizi hepsinin içinden örüp geçiriyorum. Bir kere daha sabitliyorum. İpimi burada kesiyorum. Bu ucundaki ipimi de iğne yardımıyla içine alıp temizlemiş olalım. Dibinden kesmeyelim, sökülmesin. Bu haliyle şapka çalışmamızı, bere çalışmamızı tamamlamış olduk. Boyun kısmında biye çalışmasını, bağcık çalışmasını yapmış olduk. Santim ölçülerini vereyim. Şöyle şapkamızın yüksekliğine baktığımızda 18,5-19 santim arası çalışmış olduk. En geniş yerine baktığımda da yine 18 santim çalışmış olduk. Bu ölçüler sizin kullandığınız malzemeye ve elinizin sıklığına göre değişir. Biraz daha büyük nasıl yaparız onu anlatmaya çalışayım. Bizler 76 ilmek atarak başlamıştık. Zaten örnek kurarak çalışıyoruz ya. Bir tane daha örnek ekleyerek ya da 2 örnek ekleyerek ilmek sayınızı ayarlarsınız ve ona göre çalışırsınız. Tepedeki kesmeleri de dağılımı o şekilde yaptığınızda küçük bir matematikle berenizi büyütmüş olursunuz. Yine elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.